Merhaba örgü severler. Pembe Atölyem YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere kız bebeklerimiz için çok farklı bir çalışma anlatacağım. Bu çalışmam hem yelek hem de jile olarak kullanabileceğiniz bir model. Modelime yaka kısmından başladım. Farklı bir çalışmayla dilimli bir modelle başladık. Daha sonra robamızı 3 parça, 2 ön ve arka parça olmak üzere ördük arttırmalarımızla beraber. Sonrasında kol altı kısmından birleştirdim. Aşağıya doğru yine arttırmalarla beraber devam ettikten sonra son kısımda da dip kısımda da yine baştaki kullandığımız modelin aynısını buraya da uyguladım. Toplamda 6 adet düğme kullandım. Orta kalınlıktaki bebe yünü ile ördüm. Nako Elite, Alize Baby Best gibi ipleri tercih edebilirsiniz. Toplamda bir yumak ve bir yumaktan az daha fazla, yani ikinci yumaktan çok az harcadım. Hatta şöyle gösterebilirim. Şurada ipimi taktım. Şu kadar bir miktar ikinci yumaktan harcamış oldum. Ama yine çalışmayı bitirmek amacıyla 2 yumak ip almanız gerekmekte. İpimin metresi 250 metre. 250 metredeki bütün iplerinizi kullanabilirsiniz. 4 numaralı şiş kullandım. Yine sizler elinizin sıkılığına ve gevşekliğine göre ayarlayabilirsiniz. Daha ince ipler tercih ettiğinizde beden küçülecektir. Daha kalın ipler tercih ettiğinizde bedeniniz büyüyecektir. 6-12 aylık bebekler içindir. Gayet uygundur. Gördüğünüz gibi çok şık bir çalışma oldu. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Öncesinde ve sonrasında sizden hiçbir ücret talep etmez. Beğeni ve yorumlarınızla da desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi bu güzel çalışmama başlayalım. Örgümüze başlarken 4 numaralı şişimize 75 ilmeğimizi attık. İlmeklerimizi atarken 7'nin katları artı 5 ilmek olarak kurduk. Şimdi yakada farklı bir çalışma yapacağız. Bunun için de ilk 5 ilmeğimizi düz örmekle başlayacağız. 5 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Tekrar 5 ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Örmeden sağ şişimi alıyorum. 2 ilmeğimi 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeğimi sağ şişime alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek örüyorum. 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Şöyle. 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 ilmeğimi düz örüyorum.
2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. 5 ilmek örüyorum. 5 ilmek düzümü örüp 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldıktan sonra son 5 ilmeğimizi de örerek tamamlıyoruz. İlk sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi arka sıramıza geçiyoruz. Arka sıramızda yine 5 ilmeğimizi örüyoruz. 2 3 4 5. Bu sefer ipimizi kendi tarafımıza alıyoruz. 2 ilmeğimi örmeden yine alıyorum sağ şişime. İpimi diğer tarafa geçiriyorum. Yine 5 ilmeğimi örüyorum. Düz bir şekilde ipimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden şişime geçirdikten sonra ipimi diğer tarafa alıyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden diğer şişimi alıp sonra yine ipimi diğer tarafa geçiriyorum. 5 ilmek örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeği örmeden şişimi aldıktan sonra ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. 5 ilmek düzümüzü öreceğiz. İpimizi kendi tarafımıza alıp 2 ilmeğimizi şişimizi örmeden geçirdikten sonra ipimizi diğer yöne alıp tekrar 5 ilmek düzümüzü öreceğiz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım. Üçüncü sıramıza geldik. İkinci sıramızı tamamladıktan sonra üçüncü sıramızda yine 5 ilmek düzümüzle başlıyoruz. 3, 4, 5. Daha sonra ipim yine burada kalıyor. 2 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 5 ilmek örüyorum düz bir şekilde. 1, 2, 3, 4, 5. İpim burada kalıyor. 2 ilmeğimi şişime örmeden geçiriyorum. Birinci sıranın tekrarını üçüncü sırada yapıyoruz. 5 ilmek düz ördükten sonra 2 ilmeğimi şişime alıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmek örmeden şişime alıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum. 5 ilmek düz örüyorum. 2 ilmeği örmeden şişime alıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Üçüncü sıramı da tamamladım. Şimdi dördüncü sıraya geldim. Burası şöyle dilim dilim şeklinde oluştu. Burası bizim ön tarafımız. Şimdi arka tarafımıza geldik. 3 ilmeğimi örüyorum. Burada bir düğme iliği açacağız. 1 ilmek doluyorum. 2 ilmeği birden kesiyorum. Daha sonra ipimi kendi tarafıma alıp 2 ilmeğimi örmeden şişime aldıktan sonra ipimi diğer yöne getirip 5 ilmeğimi örüyorum. Tekrar ipimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden şişime geçiriyorum. Tekrar ipimi diğer tarafa alıyorum ve 5 ilmeğimi örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. İpimi diğer tarafa geçiriyorum.
sıramızı bu şekilde tamamlayacağız. Dördüncü sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Dördüncü sıramızı da tamamladık. Şimdi geldik 5. sıramıza. 5. sıramızda ilmeklerimizi yine 5 ilmek düzle örüyoruz. İpimiz burada kalıyor. 2 ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 5 ilmek örüyorum. İpimi örmeden şişimi alıyorum. 5 ilmek örüyorum. İpimi örmeden şişimi alıyorum. İpim bu tarafta. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Modelimi 5 sıra bu şekilde devam ettikten sonra gördüğünüz gibi tamamladım. Şu şekilde bir dilimli bir modelimiz oluştu. Şimdi arka yüzdeyiz. Örgümüzün 5 ilmek haroşamızı öreceğiz. Bu bizim patımız olacak. Örgümüzün sonuna kadar bu 5 ilmeği ilerleteceğiz. Daha sonra ipimizi kendi tarafıma alıp son 5 ilmek kalana kadar tüm ilmeklerimi ters olarak devam edeceğim. Burası bizim örgümüzün ters tarafı olduğu için ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlk 5 ilmek ve son 5 ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Bunu örgümüz boyunca devam ettireceğiz. Düğme iliklerimizi de 8 diş haroşa sırası arayla açacağız. Sıra sonunda 5 ilmek kalana kadar ters örgülerimizi örelim. Son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters ördüm. Son 5 ilmeğimde ilmeklerimi haroşa olarak örüp tamamladım. Ön yüzümüze tekrar geldik. Ön yüzümüzde ilk 5 ilmeğimizi haroşa, diğer bütün ilmeklerimizi ters ve yine son 5 ilmeğimizi haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. Arka tarafta tekrar ilk 5 ilmeğimiz haroşa, son 5 ilmeğimiz haroşa ve ortadaki ilmeklerimiz ters örgü olarak öreceğiz ve toplamda sıramızı 3 sıraya tamamladıktan sonrasında roba ayrımlarımızı yaparak ön, arka ve diğer ön olmak üzere ayrı ayrı örüp arttırmalarımızı yaparak örgümüzü ilerleteceğiz. Düz örgümüzü örelim. Arkada da ters örgülerimizi örüp tekrar ön yüzde gelelim. 3 sıra ördükten sonra ön yüzümüze geldik. Şimdi burada ayrımlarımızı yapacağız. İlk 5 ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5. Daha sonra 12 tane düzüm örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 düzümü ördükten sonra bir doluyorum ve 3 ilmek düz örüyorum. 1, 2, 3. Toplamda sayalım hemen. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ilmeğimiz olmuş oldu ön kısım için. Şimdi dönüyorum. Daha sonra bu bölümü ayrı bir şişe geçireceğim. Sonrasında arka tarafta 3 ilmeğimiz vardı. 3 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. Arttırdığımız ilmeği ters örüyoruz. Diğer ilmekleri de son 5 ilmek kalana kadar ters olarak örüyoruz. Ve böylelikle ajurlu olarak arttırmamızın ilkini yapıp geri döndük.
2, 4, 5 ilmeğimiz kaldı. 5 ilmeğimizi de haroşa olarak örüyorum. Şimdi burayı farklı bir şişe geçirelim. Bu ayırdığımız ilmekleri şimdi farklı bir şişe geçireceğim. Burayı aşağıya doğru örmeye devam edeceğiz. Bu sırada arttırım çalışması yapmayacağız. Bir sırada yaptık. Bu sırada herhangi bir arttırım çalışmamız olmayacak. İlk 5 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Yine ilmeklerimi, ortadaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Ve kenardaki 3 ilmeğimi de yine haroşa olarak örüyorum. Ve böylelikle bu sırada herhangi bir arttırım çalışması yapmış olmuyoruz. Şişime geçirdim. Burayı şimdi böyle aşağıya doğru örmeye devam edeceğiz. Yine şiş numaram 4 numara. Sadece farklı bir şişe geçirmiş oldum. İlk 3 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Aradaki ilmeklerimi de ters örüyorum. 5 ilmek kalana kadar. Son 5 ilmek kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 5 ilmeğim kaldı. Son 5 ilmeğimi de haroşa olarak tamamladık. Daha sonra ön yüze geldik tekrardan. Şimdi bu sırada artı çalışmamız olacak. İlk 5 ilmeğimi örüyorum. 2, 3, 4, 5. Diğer ilmeklerimi de düz bir şekilde örüyorum. Son 3 ilmek kala yine bir arttırma çalışmamız olacak. Yani bir hep ön yüz arttırmamız olacak ama bir sırada arttıracağız. Diğer sırada arttırma çalışmamız olmayacak. 3 ilmeğim kaldı. 1 doluyorum. 3 düz örüyorum. Arka yüze geliyorum. Arka yüzde ilk 3 ilmeğimi düz örüyorum. Daha sonra diğer ilmeklerimi ters örüyorum. Son 5 ilmek kalan yine haroşa çalışmamızla tamamlayacağız. İkinci kez arttırmamızı da yapmış olduk. Ön yüze geldiğimizde herhangi bir arttırma çalışması yapmayacağız. 2 kez bir sırada arttırma çalışması yaptık. Bir sırada yapmadık. Diğer sırada yaptık. Şimdi bu sırada yapmayacağız. Daha sonra bir sonraki düz sırada tekrar dolama işlemi yapacağız. Bu şekilde aşağıya doğru arttırım çalışmalarımıza devam edelim. Kol evinden arttırmalarımızı yapa yapa ilerledik ve toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 arttırmamızı yapıp arka tarafta ördük ilmeklerimizi. Ve toplamda şişimizde 20 ilmek vardı başlangıçta. 10 arttırmamızdan sonra 30 ilmek oldu. Ön yüze geldim. Arttırmamızı arka tarafta yapıp şurada yaptık. Arkadan ilmeklerimizi ördük. Şimdi ön yüzde zaten arttırmamız yok. Ama ipimizin diğer tarafa geçmesi için bir ilmek bir sıra olarak ilmeklerimizi yine gördüğümüz şeklinde örüyoruz.
ipimizi sıra sonunda kopartacağız ve arka tarafa ipimizi bağlayıp devam edeceğiz. İlmeklerimi örüp tamamladım. Şöyle şu şekilde. İpimi kestim burada. Şimdi arka tarafta örmeye devam ediyoruz. İpimizi alıyoruz. Burada 35 ilmek öreceğiz arka taraf için. 3 ilmek kenarlarda yine haroşa. 1 2 3. Bir ilmek doluyoruz. Daha sonra ortada ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Toplamda haroşa ilmeklerimizle beraber 35 ilmeğimiz olacak. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Bir doladım. 3 ilmekli haroşa. 1, 2, 3. Toplamda 35 ilmeğimi arka taraf için ayırdım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Diğer ön taraf için de yine 20 ilmeğimiz kaldı. Şimdi dönüyorum. Daha sonrasında farklı bir şişe geçireceğiz burayı. 3 ilmek haroşamı örüyorum. Ve diğer ilmeklerimi arttırdığım ilmeklerde dahil ters bir şekilde örüp son 3 ilmeğimi de yine haroşa örerek sıramızı tamamlıyorum. Arka tarafta her iki taraftan arttırma çalışmamız olacak. Toplamda 10 kez yine arttırma işlemini yapacağız. Şimdi arttırma ilmeğimize kadar örüyoruz. Arttırma ilmeğimizi de ters örerek arttırma ilmeğimizi de ters ördük. 3 ilmek haroşamızı da örüyoruz ve sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüze geldik. Ön yüzde herhangi bir artı çalışması yapmıyoruz. Diğer tarafta kol evini örerken yaptığımız çalışma gibi ikinci sırada arttırma çalışması yapmıyoruz. Yine dönüşümlü olarak ilmeklerimizi arttırıyoruz. Bu sırada ilmeklerimizi tamamen düz örüyoruz. Arka sırada da yine ilmeklerimizi yönüne göre başta 3 ilmek, sonda 3 ilmek, aradaki ilmekler ters olacak şekilde örüyoruz. İpimizi taktıktan sonra hemen ilk ön sırada arttırmamızı yapmıştık. Daha sonra diğer ön sıramıza geldiğimizde arttırmamızı yapmadık. Şimdi bu sırada da yine arttırma çalışmamız olacak. Dönüşümlü olarak
ilmeklerimizi arttıracağız. 3 ilmek haroşamızı örüp bir doluyoruz ve son 3 ilmek kalana kadar ilmeklerimizi düz bir şekilde örüp sıra sonunda yine orada da bir ilmek dolama yaparak ajur çalışması yapıyoruz. Bu şekilde arttırmalarımız ilerleyecek. Bir düz sırada arttırma çalışması yaparken diğer düz sıraya geldiğimizde arttırma çalışmamız olmayacak. Dönüşümlü olarak arttırmalarımızı 10 kez olacak şekilde yapacağız, ilerleteceğiz. Arka tarafta da yine ilmeklerimizi yönlerine göre öreceğiz. Arttırdığımız ilmekleri de ters bir şekilde örerek sıralarımızı bu şekilde tamamlayacağız. Son 3 ilmeğimiz kaldı. 1 ilmek doladık. 3 ilmek haroşamızı ördük. Bu şekilde devam edelim. Örgümüzün arka tarafını da her iki taraftan hem sağdan hem soldan hem baştan hem sondan olmak üzere toplamda 10 kez arttırdık ve 20 ilmek arttırmış olduk. En sonki arttırmamızı 10. arttırmamızı yapıp arka tarafımızı ördükten sonra toplamda 5 sıra ördüm. Önden 1. sıramız, arkadan 2, tekrar önden 3, arkadan 4, önden 5. Toplamda 5 sırayı ördüm. Yine ipimizi şu son bitiş sırasına getirdik ve ipimizi kestik. Şimdi şu öndekiyle şu arkadaki ilmekleri aynı şişe geçirelim. Şöyle şu şişte, ortadaki şişte devam edeceğim için o şişe geçirelim. Tek bir yerde ilmeklerimizi görelim. Daha sonra hepsini bir öreceğiz. Diğer ön parçamızı da ördükten sonra. Şöyle ilmeklerimi geçirdim. Tek bir şişte topladım. Şöyle ön tarafa geldiğimizde şu şekilde gördüğünüz gibi kolumuzun yeri de çıktı. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi arka tarafımızı da örmüş olduk. Şimdi diğer ön yüzümüzü öreceğiz. Şurayı yine bu taraf gibi başlangıcımızı yapalım. Şöyle ipimizi alalım. Buradaki 20 ilmeğimizi de yine ön taraftaki gibi örelim. Burada düğme iliklerimizi açmayı unutmayalım. İpimizi takıyoruz ve ilk 3 ilmeğimi yine düz bir şekilde örüyoruz. Burası daha sonra arka taraftan da düz ördüğümüzde haroşa olacak. Bir ilmek doluyoruz ve ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Sonda 5 ilmeğimiz kalacak haroşa için. Oradaki ilmeklerimizi de örüyoruz. Beş ilmek haroşamızı da ördük. İlk düğme iliğimizi açmıştık. Düğme iliklerimizi burada açmaya devam edeceğiz. 8 diş haroşa sırası arayla düğme iliklerimizi ilk açtığımız yöntemde olduğu gibi açacağız. Arka tarafa geliyorum. 5 diş haroşa örüyorum. Daha sonra ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arttırdığım ilmek de dahil ilmeklerimi ters örüyorum. Son 3 ilmeğimde
ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Sadece kol evinin olduğu bölümde artı çalışmalarımız olacak. İlmeğimizi arttırdık ve 3 ilmek haroşamızı da ördük. Tekrar ön yüze geliyoruz. Ön yüzde bu sefer arttırma çalışmamız olmayacak. Dönüşümlü olarak arttırmalarımızı yapmaya devam edeceğiz. Arttırmalarımız ön yüzde olacak daima. Bir ön yüzde arttırma çalışması yaparken diğer ön yüzümüzde yapmayacağız. Sonraki ön yüzümüzde tekrar arttırma çalışması yapmış olacağız. İlmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Arka tarafta da yine yönüne göre ilmeklerimizi örüp tamamlıyoruz. Sonrasında yine ön yüze geldiğimizde ikinci dolama, ikinci arttırma çalışmamızı tekrardan yapacağız. Bu şekilde dönüşümlü olarak 10 defa arttırma çalışmamızı yapacağız. Düğme ilik aralarımızı da açmayı unutmayalım. Düğme iliklerimizi 8 diş haroşa sırası arayla ikinci düğme iliğimizi de açacağız ve sonrasında bu tarafımızı da bitirdikten sonra bütün ilmeklerimizi tek şişte toplayıp örmeye devam edeceğiz. Diğer ön tarafımızı da örüp tamamladık. Düğme iliklerimizi açtık. 8 diş haroşa arayla 3. düğme iliğimizi de açmış olduk. 10 kez arttırmamızı yapıp arka tarafta ilmeklerimizi ördük. Şimdi tek bir şişte toplayacağız. Ve şu sırayı da yine aynı diğer sıralar gibi son tarafta bitirmemiz gerekiyor. Arka taraftan hep birlikte ilmekleri örelim. Şimdi hem ön tarafı örelim hem de buradaki şişimizi geçirip ilmeklerimizi tek bir şişte toplamış olalım. İlmeklerimizi herhangi bir arttırma eksiltme yapmadan yönüne göre örüp tamamlayalım. İlmeklerimi ördüm ve şu an tek bir şişte topladığım ilmeklerim toplamda önler 30 ilmek ve arka 55 ilmek olmak üzere 115 ilmek. Şimdi arka tarafa geliyorum. Bütün ilmeklerimi örüyorum. İlk 5 ilmeğimi örüyorum. 1 2 3 4 5. 5 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ters örgü olarak örüyorum. Ters örgü olarak ilerleyelim ve sonda haroşalarımız var. Burada haroşamız var, haroşa ilmeklerimiz. Haroşa ilmeklerimizi örelim. Diğer tarafı da örmeye başlayınca 3 adet daha haroşa ilmeğimiz var. Onları da örelim ve toplamda 6 ilmek haroşamız olmuş oluyor. Daha sonra yine ilmeklerimizi yönüne göre ters bir şekilde örüyoruz. Diğer taraftaki yeri de aynı şekilde birleştireceğiz ve haroşa ilmeklerimizi 6 adet yapmış olacağız. İlmeklerimizi ilerlettik ve 3 ilmek buradaki arka taraftaki haroşamızı ördük. Daha sonra ön parçamızı da birlikte örerek 3 adet haroşa ilmeğimizi de ördükten sonra buradaki haroşa ilmeklerimiz toplamda 6 adeti buldu. Daha sonra yine yönüne göre ilmeklerimizi örüyoruz. 6 ilmek haroşadan sonra ters olarak devam ediyoruz. Son 5 ilmeğimizi de yine haroşa olarak örüp böylelikle sıramızı tamamlamış oluyoruz.
Ve ilmeklerimizi de tek bir şişte toplayıp artık tek bir şişte öreceğiz. Şimdi ilerleyelim. Son 5 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ön yüze geliyorum. Ön yüzde yine 5 ilmek haroşa ile başlıyoruz. Daha sonra ilmeklerimi düz örüyorum. Aradaki ilmeklerimi şöyle ilerliyoruz. İlmeklerimizi düz bir şekilde kol altındaki 6 ilmek haroşanın olduğu yere kadar geliyoruz. Burada şimdi 3 ilmek bu parçada, 3 ilmek diğer parçada birleştirdiğimizde 6 ilmek haroşamız olmuş oldu. 6 ilmek haroşadan önce bir artırma ve 6 ilmek haroşamızı örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ördük. Daha sonra yine bir doladık ve arkadaki düz ilmeklerimizi örüyoruz. Düz ilmeklerimi örüp yine 6 ilmek haroşanın olduğu bölüme geldim. Bir ilmek öncesinde dolama yapıyoruz, arttırıyoruz ve 6 ilmek haroşamı örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daha sonrasında yine bir dolama yapıyorum ve ilmeklerimi düz bir şekilde örmeye devam ediyorum. Yani arttırma işlemlerimizi 4 kez yapmış olduk. 6 ilmek haroşadan önce ve 6 ilmek haroşadan sonra olmak üzere. İlmeklerimizi son 5 ilmek kalana kadar düz bir şekilde örüyoruz. Sonrasında 5 ilmek haroşamızı da örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka tarafta geldiğimizde ise ilmeklerimizi yine yönüne göre örüyoruz. Beş ilmek, 2, 4, 5 ilmek haroşamızı örelim. Daha sonra ilmeklerimizi ters bir şekilde örelim. Kol altına kadar ters bir şekilde ilerleyelim. Ters bir şekilde ilerledik ve arttırdığımız ilmeğe, doladığımız ilmeği de ters örüyoruz. Daha sonra ilmeklerimizi, 6 ilmeğimizi haroşa olarak örüyorum. Sonrasında yine doladığımız ilmeği ters bir şekilde örüp ilerletiyorum. İlmeklerimin yönüne göre yine tekrardan ters bir şekilde diğer kol altındaki bölüme kadar ilerliyoruz. Yine orada da aynı işlemi yapıyoruz. Arttırdığımız ilmekleri ters bir şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ve daha sonrasında yine ön bölümümüze geliyoruz. İlmeklerimizi arttırdık ve arka sırada da arttırdığımız ilmekleri ters örerek tamamladık. Ön yüze tekrardan geldim. Ön yüzde ilmeklerimizi
düz bir şekilde öreceğiz. Haroşalarımızı öreceğiz ve herhangi bir artırma işlemi yapmayacağız. Arka tarafta da ilmeklerimizi yönüne göre örüp ilerleyeceğiz. Yani üst tarafta ne yaptıysak burada kolumuzu birleştirdikten sonra da örgümüzü birleştirdikten sonra da yine aynı işlemleri dönüşümlü olarak arttırma işlemini yapacağız. Bu sırada şimdi herhangi bir arttırma işlemi olmayacak. Gördüğünüz gibi arttırma yerine geldim. 6 ilmek haroşamı örerek ilerliyorum. Daha sonra tekrar düz yüzümüze geldiğimizde yine arttırma işlemimizi yapacağız. Sonraki yüzde yine yapmayacağız. Tekrar sonraki yüzde yapacağız. Yani böylelikle dönüşümlü olarak yukarıdaki gibi ilmeklerimizi arttırmış olacağız. Beden kısmımızın bitimine kadar yine düğme iliklerimizi de 8 diş haroşa sırası arayla açacağız. Şimdi bu şekilde örgümüzü ilerletelim. Örgümüzü ilerlettik. 6 ilmek haroşanın sağından ve solundan arttırmalarımızı yapmaya devam ettik. Ve şişimizde toplamda 171 ilmeğimiz oldu. İkinci ipimizi de şu kısımda taktık. İkinci yumağımızı da. Şimdi 171 ilmeğimiz var şişimizde. 7'nin katı artı 5 ilmek olması gerekiyor. Yakadaki işlemin aynısını yapmak için. Şimdi 2 ilmek daha arttırma çalışması yapalım. 6 ilmek haroşanın olduğu yere kadar gelip orada da bir gizli arttırma yapalım. İlmeklerimizi dönüşümlü olarak arttırma çalışmalarımızı yaptık. Şimdi son 2 ilmeğimizi de arttırdıktan sonra yakadaki modelimizin aynısını da yeleğimizin ya da jile olarak da adlandırabiliriz. Dip kısmına aynı şekilde uyguluyoruz. 6 ilmek haroşanın olduğu bölüme geldim. Burada bir adet gizli arttırmamızı yapıyoruz. Daha sonra ilmeklerimizi düz bir şekilde örmeye devam ediyoruz. Sondaki 6 ilmek haroşanın olduğu yere kadar gelelim. O tarafta da 6 ilmek haroşamızı ördükten sonra arttırma işlemimizi yapacağız. Diğer tarafa kadar ördük ilmeklerimizi. Burada da yine haroşa ilmeklerimizden bu sefer sonra yapacağız. Şöyle bir ilmek gizli artırmamızı yaptıktan sonra ilmeklerimi düz bir şekilde örüp sıramı sonlandırıyorum. Şişimde şu an toplamda 173 ilmeğimiz oldu. İlmeklerimi düz bir şekilde örüp sıramı sonlandırıyorum. Örgümüzün ters tarafına geldik. Ters tarafında modelimizi kurmaya başlayacağız. Şimdi ilk 5 ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. Bu arada düğme iliklerimizin arası 8 diş haroşaydı. Toplamda 6 düğme iliği açtım. Ve sonuncu düğme iliğimden sonra da 2, 4, 5, 6. sıraya şu an başlamış oluyor. 5 diş haroşa sırası örmüş oldum. 5 ilmeğimi ördüm. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğimi boş örmeden alıyorum. İpimi diğer tarafa alıyorum. 5 ilmeğimi örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden diğer şişime geçiriyorum. İpimi diğer yöne alıyorum. Tekrar 5 ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İpimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeği örmeden şişime geçirip ipimi diğer yöne geçiriyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4,
5. 5 ilmek örüp ipimi kendi tarafıma alıyorum. 2 ilmeği boş örmeden alıp ipimi diğer tarafa geçiriyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Arka tarafta ilmeklerimizi tamamladık. Şimdi ön tarafa geldiğimizde 5 ilmek yine örüyoruz düz bir şekilde. Daha sonra 2 tane ilmeğimizi boş alıyoruz. Hiç ipimizi diğer tarafa geçirmeden. Tekrar 5 ilmeğimizi örüyoruz. İpimizi diğer tarafa alıyoruz. Tekrar 5 ilmeğimizi örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. İpimizi diğer tarafa yönünü değiştirmeden alıyoruz. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmeğimizi alıyoruz. 2 ilmeğimizin yönünü diğer tarafa alıyoruz. İpimizin yönünü değiştirmeden bu şekilde bu sırayı da tamamlayalım. Arka sırada yine biraz önceki yaptığımız sıradaki gibi yapacağız. Bu şekilde birkaç sıra yapıp örgümüzü tamamlayalım. Daha sonra ilmeklerimizin tamamını tek seferde kapatalım. Dip kısımdaki modelimizi yapmaya devam ettik. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diş şöyle haroşa elde ettik. Örerek kesme tekniğiyle beraber ilmeklerimizi kapatmaya başladık. Şimdi hemen göstereyim size. İlmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. İlmeği örüyorum. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üstünden geçiriyorum. Bu şekilde ilmeklerimin tamamını tek seferde kapatıyoruz. Örülmeyen şu 2 ilmeğimizi de yine örerek kapatıyoruz. Şöyle örüyoruz. Kesiyoruz. Örüyoruz. Kesiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimizi kapatalım. Daha sonra düğmelerimizi dikelim ve yeleğimizin son haliyle gelelim. Yeleğimi sonlandırdım ve düğmelerini diktim. 6 adet düğme kullandım. Gördüğünüz gibi gayet şık oldu. Kız bebekleriniz için hem yelek hem jile olarak da kullanabileceğiniz güzel bir çalışma oldu. Şu koldaki uzunluk bana biraz fazla geldiği için buradan kalan ipimizle beraber buralardan her iki taraftan parça ipler kalmıştı ya da sonradan da takabilirsiniz iplerinizi. Burada bir iki diş alt taraftan, şurada da bir diş çok az bir kısımda dikiş çalışması yaptım ki çok böyle ayrık durmasın. Güzel bir kol çalışması oldu. Şöyle gördüğünüz gibi hem başta hem sonda aynı dilim modelini kullandık. Bu şekilde yeleğimi sonlandırdım. Sağlıcakla ve esenlikle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.